Arkadaşlar, zehirli bir çıyan, çok büyüktü. Yarısı burada, yarısı içeride kaldı. Oh, görünüyor mu ekranda? İçerisi burada. Ulaştı en sonunda. Tam şuradaki. Merhaba arkadaşlar, ben Defineci Yener. Araziye geldim. Çok güzel bir yerdeyim yine. Şöyle çıkalım. Birazcık buradan ilerleyeyim. Şöyle gidelim, ilerlerde bir alan taramayla bakalım. Buralarda bir sinyal alır mıyız, almaz mıyız? Ona göre de hareket ederiz. En kötü gezmiş oluruz, dolaşmış oluruz. Bu bölge Roma ve Bizans'ın yoğunlukta olduğu bir bölge arkadaşlar. Yani en son Bizans ve Roma buralarda vakit geçirmiş. Şimdi alan tarama arkadaşlar. Lidya dedektör LT Focus X1. Antenleri var. Açıyoruz. Arkadaşlar, alan taramada metre mesafe çok önemli değildir. Veya şöyle de diyebilirim. Kaç metre çeker, kaç metre derine iner, kaç metre uzaklığa gider. Böyle bir mesafe hiçbir alan taramaya koyulmaz zaten. Bu kullanmakla alakalı, bölgeyle alakalıdır. Mesela ben şimdi burada antenleri açtığımda tabii ki illa uzak mesafelerden algılar sinyali. Merhaba arkadaşlar, ben Defineci Yener. Araziye geldim. Çok güzel bir yerdeyim yine. Şöyle çıkalım. Birazcık buradan ilerleyeyim. Şöyle gidelim, ilerlerde bir alan taramayla bakalım. Buralarda bir sinyal alır mıyız, almaz mıyız? Ona göre de hareket ederiz. En kötü gezmiş oluruz, dolaşmış oluruz. Bu bölge Roma ve Bizans'ın yoğunlukta olduğu bir bölge arkadaşlar. Yani en son Bizans ve Roma buralarda vakit geçirmiş. Şimdi alan tarama arkadaşlar. Lidya dedektör LT Focus X1. Antenleri var. Açıyoruz. Arkadaşlar, alan taramada metre mesafe çok önemli değildir. Veya şöyle de diyebilirim. Kaç metre çeker, kaç metre derine iner, kaç metre uzaklığa gider. Böyle bir mesafe hiçbir alan taramaya koyulmaz zaten. Bu kullanmakla alakalı, bölgeyle alakalıdır. Mesela ben şimdi burada antenleri açtığımda tabii ki illa uzak mesafelerden algılar sinyali. Önemli olan sinyali algılaması değil, kuvvetli algılaması. Şimdi bakın, şöyle bir tarama yapıyorum. Hafif sol çaprazdan bir sinyal yakaladı. Hala da tarıyor, yakında başka bir şey var mı diye. Yani genelde ilk bulduğu sinyale odaklanır. Mineraldir, gerçek malzemedir. Onu biraz da sizin ayırt etmeniz gerekir. Çubuğun sinyal almasından. Şimdi bir mesafe biraz uzaksa sinyali hafif alır. Başka yerlerde aramaya devam eder. Ya da mineralse de böyle aynı sinyali, aynı şekli yapar. Alan tarama aynı hareketleri yapar yani. Bunu anlamak için de tabii gösterdiği yönü, en son kilitlediği yöne doğru ilerleyeceğiz. Yolda sinyal kuvvetlendiği zaman, mesela bakın şöyle, yolda giderken birden şuraya döndü ve dimdik duruyor böyle resmen, hiçbir yere sapmıyor. Dümdüz oraya götürüyorsa beni, tamam, sağlam bir sinyal yakaladık. Bunu da başına gittiğimizde alan taramanın dönme hareketine bakacağız. Görüntüleme cihazıyla zemin altı görüntülemesini yapacağız. Ona göre de karar verip burada çalışma yapılır mı yapılamaz mı, ona göre de karar verilecek. Evet, ben şimdi şu hafif sol tarafa doğru bir sinyal aldı alan tarama. Ben şimdi o tarafa doğru yavaş yavaş ilerleyeyim. Gittikçe de ara ara alan taramayla bakacağım. Şuradan bir yol var gibi. Şöyle geçelim. Şurada bir açıklık görüyorum yukarıda, şu tarafta, ama ben böyle devam edeyim. Şurada bir kaya var. Evet, burada bir daha bakalım alan taramayla.
sola doğru, hala sola doğru diyor arkadaşlar. Şu önümde kaya var, bakın oraya çekti ama zayıf bir sinyal çekti. Yine aynı istikamete döndü. Yani buradaki kayada mineral var, ona çekiyor çok hafif, tekrar alıyor kendini değerli eşyanın olduğu yere. Şimdi o tarafa doğru gidelim. Orada bir daha bakayım. Şurası biraz çalılık. Burada bir stoplayacağım. Bu çalılıkları geçeyim, atlayayım. Öbür tarafta güzel bir boşluk bulursam orada devam ederim videoya. Bakın arkadaşlar, şimdi geldim. Burada bir gene kayalık gördüm. Kayalığa çok yaklaşmadan bir daha alan taramayı kaldırayım. Bakın direkt oraya kilitledi kendini şu anda. Etrafta arama yapmıyor. Bu kayalığa doğru kendini kilitledi şu anda alan tarama. Sinyali oradan alıyor. Biraz daha yaklaşalım. Siz de görün hem kayalıkları. Oo. Arkadaşlar, alan taramamız çok güzel bir yer buldu sanki. Şurayı görüyor musunuz? Gözüme çarpanları hemen durun şimdi. Heyecanlandım. Çantayı da çıkarayım. Hemen gördüklerimi size göstermeye başlayayım. Şöyle yapalım hatta. Siz de kendi tecrübenizi test etmiş olursunuz. Arkadaşlar bakın, yavaş yavaş şu anda bulunduğum yerde kamerayı yavaş yavaş götürüyorum. İyi bakın kayalara. Gördüğünüz bir şey varsa yazın bakalım yorumlara. Neler yazacaksınız? Ben şimdi birkaç en belirgin olanları söyleyeceğim. Gerisini siz belirtin arkadaşlar. Şimdi en belirginlerden bir tanesi, bakın, baklava dilimi gibi kare kesme. Şunu görüyor musunuz? Çok güzel. İçine elim böyle oturuyor güzelce. Şurası kare bir kesme, böyle hafif baklava dilimini andırıyor şöyle baktığımızda, ama normalde burası kare kesme yapılmış bir oyma. Şimdi hemen şurada bir haç var, onu göstereyim. Bakın. İnşallah çantamda kesici alet vardır buradaki çalıları açmamız için. Haçı görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle büyük bir haç var burada. Tam şöyle gösterdiğimde bakın. Haçı gördünüz mü? Bir ayağı böyle kıvrık. Bakın haçın sağ kolu şöyle sağ tarafa hafif aşağı doğru bir daha kavis verilmiş. Sanki buraya doğru gibi. Şimdi hemen bir de yan kayaya geçelim. Bakın. Şurası oyma. Böyle köpek patisi, kurt patisi gibi bir pati izi yapmışlar buraya. Çok güzel. Elimle ellediğimde o parmak izlerini hepsini fark edebiliyorum. Şurası bir tıraşlanmış. Mihrap gibi düşünün burasını. Şöyle bakalım. Sizin başka gördüğünüz bir şey varsa söyleyin. Bir de son olarak, zaten bakın arkadaşlar, şu beyaz renkleri görüyor musunuz kayada? Böyle küf yapmış gibi. Bakın Horasan'a bakın. Resmen şu kısım şöyle kapak yapıştırma. İzleyin şimdi. Bakın tam şurası, parmağımdan böyle gösteriyorum. Bu bir kapak, büyük bir kapak, ama burası Horasan'la yapıştırılmış. Ne kadar kolay açılır, ne kadar zor açılır bilemem. Tabi bunların hepsi tahmin. Şimdi görüntüleme cihazıyla da, alan taramayla da tekrardan nokta nokta tespit yapacağım burada. Şurası yığma gibi, çok güzel. Burası duvar gibi. Ve burası şöyle bir tümsek. Görüyorsunuz mu? Bakın öyle dümdüz geliyor orman. Burada bir tümsek yapıyor kayalardan, yığma gibi. O taraf gene bir daha çukurluyor. Şimdi buraya hemen alan taramayla güzelce bakalım. Kamerayı da olmazsa buradan tripodla sabitleyeyim. O şekilde izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hazırlıklar tamam. Ortalığı temizledim. Acayip terledim. Yani define kazmak ortalığı temizlemekten daha kolay geliyor neredeyse. Alan taramanın antenleri bölgeye geldiğim için iyice kısaltıyorum. Böyle bu kısalıkta. Şimdi buradan bir bakalım. İşte demek istediğim buydu arkadaşlar videonun başında. Bakın alması gereken sinyali görüyorsunuz mu? Direkt o kadar hızlı bir şekilde kilitledi ki kendini. Bu istikamete doğru bakın, tam şurada. Tam şu taraftan. Şöyle yapalım. Yukarı çıkayım. Tam burası arkadaşlar. Şu kısım var ya, o kadar kuvvetli bir sinyal var ki. Zaten burası en şüpheli yerlerden birisi. Bir daha bakalım. Bir de şu kasa diye düşündüğüm yer var ya, burası. Şimdi bir de oraya doğru bakacağım. Çünkü oradan da bir zayıf sinyal alıyor. Ama yoğun
kuvvetli sinyali buradan alıyor. Buraya kilitlediği gibi devam edeyim. Arkadaşlar iki yerden çok güzel sinyal aldım. Birisi bu nokta. Şimdi buraya hemen görüntüleme cihazıyla bakacağım. Diğeri bu nokta. İkisi de görüntüleme cihazın ikisi de buralarda tepki verirse iki yerde de önce ona başlarım. Çünkü orası biraz daha kolay. Burası Horasan'la yapıştırılmış çok zor bir kasaya benziyor. Ama arkadaşlar bakın şöyle öyle güzel bir kaya kasası ki. Ve şunun altına bakın. Kaya mezarlarının hemen önünde olan mihrap şeklinde şey var arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim size, böyle balkon gibi, sundurma gibi yapılan kesmesi var. Bunun altı şurası yani. İçeri doğru resmen böyle boşluk gidiyor sanki buradan içeri. Ama bu yaz havalar çok yağmursuz, sıcak geçtiği için, kurak geçtiği için yani bu mevsim toprak böyle iyice kuruyup çekilme yapmış da olabilir. Yalnız şunun ön tarafından böyle alta, kayanın altına doğru sanki giriş var gibi, acayip şüphelendim. Şimdi o iş biraz uzun sürecek bir iş olduğu için biz hemen burada alan taramanın tepki verdiği, ilk verdiği sinyal yani şuraya hemen görüntüleme cihazını tutayım. Burada da görüntüleme cihazından bir sinyal alırsam hemen çalışmaya başlayalım arkadaşlar. Vakit kaybolmasın arkadaşlar. Burada hemen bir çalışma yapacağım. Ondan sonra da bunlara bakarız artık zamanımız kalırsa. Görüntüleme cihazı Conrad GR3 Plus. Zemin altı görüntüleme cihazı olarak geçer. Ayrıyeten pinpoint modu var. Yüzeysel de bakılabiliyor yakın mesafeye. Şimdi canlı tarama diyoruz. Pinpoint modu. Şimdi burada biraz uzak mesafede bir yöne çevirip kalibrasyon yapıyorum. Yani burada cihazı sıfırladım. Şimdi cihazın şeklini hiç bozmadan şimdi normal bir şekilde böyle inceleyelim. Cihaz burada kafayı yiyor. Tam burası kuvvetli bir sinyal. Burada bir kalibrasyon yapayım, sıfırlayayım. Tamam. Net görünüyor mu? Sanırım görünüyor. Bakın tam burada. Gördünüz mü? Kaça vuruyor? Of 85 90'ları kadar gördü ama 75'i kesinlikle görüyor. 85 90'ları görüyor burası. Burası güzel. Daha işaret gördüm arkadaşlar. Hoppa, işte bu. Arkadaşlar tam burada çok güzel sinyal var. Şu an ben de göremiyorum. Siz görüyorsunuz sadece. Muhtemelen burada derece kaç arkadaşlar? Kaç oldu söyleyin, merak ettim ben de. Evet arkadaşlar. Burası çalışmaya değer. İki tane çok güzel kasa yakaladım. Cihazı kapatalım hemen. Evet arkadaşlar, hazırlıklar tamam. Operasyon başlasın. İlk çalışma yapacağım yer şurası. Hep beraber izleyelim.
Arkadaşlar, zehirli bir çıyan. Çok büyüktü. Yarısı burada, yarısı içeride kaldı. Oh. Görünüyor mu ekranda? Kendimizi ısıttırabilirdik. O yüzden levye ve eldiven böyle durumlarda çok iyi. Vay.
Oh. Arkadaşlar nasıl? Oluyor mu? Sizce oluyor mu bilmem de bence olmuyor. Çok zor bir yer yapmışlar. Şimdi aslında bunun öyle bir kolay yeri vardır. Bulmak mesele. Şimdi kamerayı yön değiştirelim. Güneş vuruyor sanırım. Şurası arkadaşlar kilit taş sistemi yapmışlar. Çok zor açılacak. Mahvoldum. Hava da sıcak. Yaz günü. Az bir şey dinleneyim. Birazdan devam edelim arkadaşlar.
Arkadaşlar çok yoruldum ama yorulduğumuza değecek gibi. Bakın buradan içeri doğru bir boşluk açıldı. Tam şuradan. Bu kaya şu an çıkmak üzere. Yakın çekim yapayım dedim, göstereyim. Burası kolay dedik, önce buraya başladık. Şu kasaya başlasaymışım sanki dahaymış, bakın. Kasanın yapıştırıldığı yer şöyle komple bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Burası hafif çatlak. Şuradan itibaren de Horasan. Buraya uğraşsam belki daha çabuk olurmuş ama buraya başladık artık ve bitmek üzere. Şimdi burayı çıkartayım, bu kayayı buradan. İçinde var mı, bir şey var mı yok mu görelim. Varsa seviniriz hep beraber. İnşallah sarı çıkar içeriden. Yani çok gücüm kalmadı. Buradan bir şey çıkmazsa gaza gelirim. Muhtemelen burayı da açarım ama buradan bir şey çıkarsa bugün arkadaşlar dinlenmeye, yatmaya giderim. Çok yoruldum çünkü. Evet, şimdi nasıl yapalım? Kamerayı böyle güzel bir yere koyalım. Net bir çekim alalım buradan. Şimdi şöyle koysak buradan nasıl olur? Evet, burası güzel gibi. Şu ayağı da hazırlayalım. Burası güzel gibi ama şöyle. Tamam, sanırım böyle iyi arkadaşlar. Görüntü gayet güzel duruyor. Şöyle hafif de bir öne eğersek eğer olur gibi. Tamamdır. Burada biraz sıkışma yapıyor. Bu aşağı düşmesin diye altına bir taş sokalım biz. Şu üstünü biraz daha herhalde, şu üstteki toprağı biraz daha alırsam sanırım daha da rahat edeceğiz. Bunlar ne alemde, bunlara bakalım. Yok, o çıkmadan hiçbiri çıkmayacak.
Evet, açtım. Arkadaşlar geliyor. Tam açamamışız. Hadi. Kaya hem ağır hem de sıkışıyor. Ama çok kolayladım şu anda. Açılması an meselesi. Geliyor. Lan inatçılık etme işte. Şimdi arkasına bir taş atacağım. Önce. Sanırım bu sefer olacak. Ha? Hadi. Kaldı böyle. Arkadaşlar şimdi kamerayı alayım şöyle. Az bekleyin. Nasıl bir dolaşmaktır böyle, tripoda bak ya. İçerisi burada. Yuvarladık. Ulaştım en sonunda. Vay be. Şunlar az önce benim attığım taşlardı. Bunları bir alalım şöyle. Şunlara bakalım, şuradan şöyle çekelim. Hemen buraya bir pointer tutalım. Ortalığı çok fazla karıştırmadan. Değil mi? Aha. Hop. Hadi bakalım. Ötüyor. Ötüyor pointer, tamam. Yakaladık. Şimdi şuraya yavaş yavaş şöyle çekelim bakalım.
Şu üsttekileri bir alalım. Bunları aşağı çekelim de birazdan yine kontrol ederiz gerekirse. Tam şurada. Tam şurada atıyor. Hop. Aha, yaklaştık. İyice yaklaştık arkadaşlar. Merak etmeyin, şimdi alacağız onu orada. İşte burada yakaladım. İşte. Vay. Yakaladık. Aha, şuna bak. Of. Ne bu? Bronz. İlk malzememiz bronz arkadaşlar. Yakaladık. Başka var mı? Aha, devam. Of, çıktı. Çıktı işte burada. Aha, bu gümüş. Gümüş yakaladık. Tamam. Bu da güzel. Arkadaşlar ben size bir şey diyeyim. Bunlar var ya, mezar hediyeleri. Başka var mı? Devam. Şu pointer var ya, böyle öttükçe. Oo, sen nesin böyle? Bakın. Şuna bakın. Vay. Aha, yüzeye bak. Çok iyi. Çok of sarı arkadaşlar, sarı. Harbiden sarı. Bakın şimdi güneşte şöyle göstereyim size. Nasıl anlayacağız? Sarı arkadaşlar bu. Altın. İşte taşları da var. Of, süslemeli. Çok güzel. Temizleriz en son. İyice inceleriz. Dur şimdi. Durun bakalım. Heyecan yaptım şimdi. Başka şey var mı? Başka bir şey. Bu kadar. Kasa burasıymış arkadaşlar. Şurayı iyice inceleyelim. Elimizden kaçan bir şey var mı bakalım hemen. Pointer'la. Başka bir şey görünüyor. Videodan sonra ben yine buraya bir cihazla bakarım. İyice bir incelerim. Başka bir şey kaldı mı diye. Bütün malzememiz burada şu an arkadaşlar. Hemen cihazı kapatalım. Hop. Şöyle alıp şurada hemen incelemeye geçelim. Acayip yoruldum. Öyle bir terledim ki arkadaşlar, çok sıcak hava. Ama uğraştığıma değdi. Bakar mısınız? Şu güzelliklere bakar mısınız arkadaşlar? Bir saniye, şimdi şöyle bir oturayım. Keyifle burayı inceleyelim. Böyle insanların kamera. Güzel bir şeye benziyor. Ne? Bayağı bir oksitlenmiş. Bakır. Birinci malzememiz bakır arkadaşlar. Bakın. Bu birinci malzeme. İlk çıkan buydu değil mi? Unuttum ben sıralamayı. Bakın, bakır bu. Üzerinde böyle burada süslemeleri, işlemeleri var. Neyse, buna bir su dökeriz bakalım.
Şu gümüş ama of arkadaşlar, gümüşe bakar mısınız nasıl parlıyor. Biraz kararma yapmış ortaları, biraz oksit yapmış ama ilk günkü gibi parlıyor. Çok güzel korunmuş. Kondisyon çok iyi arkadaşlar. Aha işte geldik en son sarıya. En sevdiğim renk yani. Çok seviyorum arkadaşlar sarıyı. Uf, her yeri toprak olmuş. Arkadaşlar görüyorsunuz mu bakın. Aha bu yüzük var ya. Şuna bakın, el işçiliği nasıl belli. Bu yüzük çok değerli ya. Bana kalsa bu yüzük var ya gerçekten. Of, üzerinde taşlar var, yakut var, zümrüt var. Elmas göremedim. Şu ikisi de belki elmastır, ortadaki iki tane. Bakın. Zümrüt, yakut. Bir de elmas herhalde. Şu sarıyı parlatmak lazım güzelce. Toprak altında beklemekten ne hale gelmiş. Ama ben size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bu el işçiliği olduğu için bakın şimdi. Bu yüzükle alakalı şimdi size bilgi veriyorum arkadaşlar. Bu yüzük el işçiliği, tamam mı? El işçiliği olduğu için de buna güzel şekil verebilmek için biraz bakır kullanmışlar. Yani bu %100 altından yapılma değil arkadaşlar. Muhtemelen %80 altın veya %70 altın, %20 %30 gibi bakır kullanılmış. Daha kolay şekil verebilmek için, yani altını yumuşatmak için. Şimdi bakın şurada şöyle desenleri var. Şu üzerinde dövme izleri belli. Bakın nokta nokta. Gördünüz mü? Ama çok güzel bir yüzük. Gerçekten el işçiliği ve nedir bu arkadaşlar? Bayan yüzüğü. Çok hoşuma gitti. Ağırlık bayağı iyi. Yani şu anda bu tahminimce 40 gram, 35-40 gram rahat var arkadaşlar. Böyle bir güzellikte yüzük bence paha biçilemez. Bunun değerini tahmin edemiyorum şu anda. Sizce ne kadar eder arkadaşlar? Bu yüzük sizde olsa kaça satarsınız arkadaşlar? Bunu yorumlarda yazsanız da, çok merak ettim. Aslında bende olsa ben bunu satmam. Yani bende de arkadaşlar, hani benim elimde olsa bunu satmam da elimizde değil bazı şeyler. O yüzden kanunlara uymamız lazım. Bulduğumuz her şeyi götürüp müzeye, devlete teslim etmemiz gerekir. Ama şunu bulmak, bu heyecan bile yetiyor arkadaşlar. Şu bakır, çok oksitlenmiş bakır. En çabuk giden malzeme. En çabuk zarar gören malzeme. Gümüş ona göre biraz daha iyi. Gümüşün üzerinde de oksitler var ama biraz kararma yapmış ama gene de parlıyor arkadaşlar. Ama altın nasıl 1000 senede geçse kendini koruyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde böyle çürüme, oksit, şu bu, en fazla kirlenir. Kirler üzerine yapışır. Birazcık temizlediğinizde sapsarı yine ilk günkü haline gelir. Güneşe çıkarsam yine parlayacak bu sapsarı da, şu anda biraz gölge kısmında olduğum için. Oh, evet arkadaşlar, çok yoruldum. Yani şuraya devam etmek istiyorum ama aşırı derecede yoruldum. O yüzden bugünlük paydos edeceğim. Güzel bir çalışma yaptık. Güzel bir malzeme. Burası arkadaşlar, ben size bir şey diyeyim mi? Burası bir yığıma. Bunun arkasında mezar var. Bu şu an aldığım müjdesi. Bana kalsa ana malzeme de burada kasada. Mezarda bir şey yok. Şurayı bakın şimdi. Şu kısmı görüyorsunuz mu arkadaşlar? Horasan. Bakın nasıl belli. Yapıştırma. Kayanın her tarafı gri. Şu kısmı şöyle görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle beyaz yapıştırma ve buradan böyle çatlak geliyor. Kasa, bakın şu kısım. Şu an elimi çekeyim. Gördünüz mü? Kasa arkadaşlar. Ana malzeme burada. Bunu da almak gerekir. Artık ne zaman gelirim bilmiyorum. Bu mezarın girişi de şuradan olma ihtimali var. Çünkü bakın, videonun başında göstermiştim ama şimdi tekrar göstereyim. Kesmeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Tıraşlamayı. Güneş vuruyor. Şöyle yapalım. Bakın. Gördünüz mü? Giriş buradan başlıyor bence. Bunun altına girilecek. Buradan içeri doğru odaya dalınacak. Buradan biz müjdesini aldık. Ana malzeme de buradaysa mezara girmeye gerek yok. Mezarda sadece ceset vardır, kemikler vardır. Rahatsız etmeye gerek yok. Evet arkadaşlar, güzel bir çalışma oldu. Zorlu bir çalışma oldu. Bir sonraki define macerasında görüşmek üzere. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Daha güzel videolar gelecek bugünlerde. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın.